White Fang'ın doğasında ne olursa olsun, herhangi bir olasılık vardı. Uzak bir ihtimal, kendi türüyle arkadaş olma ihtimali. Ama bu ihtimal, kızak takımının lideri yapıldığında geri dönülmez şekilde yok edildi. Şimdi köpekler ondan nefret ediyordu. Mitsah'ın ona verdiği ekstra et için nefret ediyorlardı. Aldığı gerçek ve hayal edilen iyilikler için nefret ediyorlardı. Ve bunun için nefret ediyorlardı, her zaman takımın başında koşuyordu. Sallanan kuyruğu ve gözlerini sürekli deli eden arka kısımlar. White Fang da onlara aynı şekilde karşılık veriyordu. Kızak lideri olmak, her şeydi. Ama onun için tatmin edici değildi. Bağıran sürünün önünde kaçmaya zorlanmak, 3 yıl boyunca dövüp kontrol ettiği her köpeğin önünde, neredeyse dayanabileceğinden fazlaydı. Ama dayanmalıydı. Ya da yok olmalıydı. Ve hayatı içinde yok olmak istemiyordu. Mitsah başlangıç emrini verdiği anda, tüm takım hevesli ve vahşi çığlıklarla öne fırlıyordu. White Fang'a doğru. Onun için bir savunma yoktu. Onlara dönerse, Mitsah kırbacın acı bir darbesini yüzüne indiriyordu. Kaçmak, tek seçenek olarak kalıyordu. O uluyan sürüyle kuyruğu ve arka kısmıyla yüzleşemezdi. Bunlar, acımasız dişlerle karşılaşmak için neredeyse hiç uygun değildi. O zaman koşuyordu. Kendi doğasını ve gururunu her sıçrayışta ihlal ederek, bütün gün koşuyordu. Doğanın uyarılarını ihlal etmek için böyle bir şey yok, doğa kendi kendine geri çekilir. Böyle bir geri tepme, bedenden dışarı çıkarak yanlış yönde büyüyen bir saç gibidir. Yeniden bedene döner ve rahatsız eden, ürperten bir acı yaratır. Ve böylesi bir acı, White Fang'ın içindeydi. Varlığının her dürtüsü onu peşinden bağıran sürüye atlamaya itiyordu. Ama tanrıların iradesi bunun olmamasıydı. Ve bu iradenin arkasında, onu zorlamak için, 30 feet uzunluğunda ısıran bir karibu derisi kırbaç vardı. Böylece White Fang sadece kalbini acı içinde yiyebiliyordu ve vahşilik ve yenilmez bir nefret geliştirebiliyordu. Bu, doğasının bir parçası haline geldi. Eğer bir yaratık kendi türünün düşmanı iseydi, o da White Fang'dı. Hiçbir şey dilemedi, hiç vermedi. Sürekli sürünün dişleriyle yara izleriyle doluydu bedeni ve sürekli sürüye kendi izlerini bırakıyordu. Farklı olarak, kamp kurulduğunda ve köpekler serbest bırakıldığında, çoğu lider tanrılara yakın toplanırdı, korunmak için. White Fang böyle bir korumayı küçümsüyordu. Kampta cesurca yürüyor, gece elinde olanlar için ceza veriyor, gündüz acı çekiyordu. Takımın lideri olmadan önce, sürü onun yolundan çekilmeyi öğrenmişti. Ama şimdi her şey farklıydı. Bütün gün onu kovalamak, tekrarlayan o ısrarcı deneyim, bilinçaltına işlemişti köpeklerin beynine. Kaçtığını görmek, onun üzerindeki hakimiyetin tadını bütün gün tatmak, köpekler kendilerini tutamıyordu. Aralarında göründüğünde her zaman bir kavga çıkıyordu. İlerleyişi hırlamalar, çıtırtılar ve hırslarla işaretleniyordu. Nefes aldığı atmosfer nefret ve kötülükle dolup taşıyordu. Bu da içindeki nefreti ve kötülüğü daha da artırıyordu. Mitsah takıma durmasını haykırdığında, White Fang itaat ediyordu. Ve burada, diğer köpekler için sorun başlıyordu. Hepsi o nefret ettikleri lideri, ama durumun tersine döndüğünü anlıyorlardı. Mitsah arkalarında olacaktı. Elinde harika bir kırbaç. Böylece köpekler şunu anlamaya başladılar, takım emriyle durdurulduğunda, White Fang'a dokunulamazdı. Ama White Fang emir olmadan durdurulursa, o zaman üzerine atlayıp yok etmelerine izin verilmişti demekti. Birkaç deneyimden sonra White Fang asla emir olmadan durmadı. Çabuk öğrenmişti. Hayatın olağanüstü zorlu koşullarında hayatta kalacaksa hızlı öğrenmesi gerekiyordu ve bu, ona her zaman güvence vermişti. Ama köpekler onu kampta yalnız bırakmayı asla öğrenemezdi. Her gün, onu takip edip ona meydan okuyan o bağırtı, önceki gecenin dersi siliniyordu ve o gece yeniden öğrenilmek zorunda kalınıyordu. Hemen unutuluyordu. Ayrıca, aralarında ondan hoşlanmamak için daha büyük bir sebep vardı. Aralarında bir fark hissediyorlardı, nazik bir fark. Ve bu, düşmanlık için kendi başına yeterliydi. Tıpkı onun gibi, onlar da evcilleştirilmiş kurtlardı. Ama nesiller boyu evcilleştirilmişlerdi. Vahşi büyük ölçüde kaybolmuştu. Öyle ki onlar için vahşi, bilinmeyendi. Korkunçtu. Sürekli tehditkardı. Ama White Fang, görünüşüyle, eylemleriyle, içindeki dürtüyle, hala vahşiyi taşıyordu. O bunu simgeliyordu. Kişileştirmesiydi. Dişlerini ona gösterdiklerinde,
aslında kendilerini ormanın gölgelerinden ve kamp ateşinin ötesindeki karanlıktan koruyorlardı. Ama köpeklerin öğrendiği bir ders vardı: bir arada kalmak. White Fang, hiçbirinin tek başına karşı koyamayacağı kadar tehlikeliydi. Onunla kitle oluşumu ile karşılaştılar, aksi takdirde onları tek tek bir gecede yok ederdi. Zaten onları öldürme şansı hiç olmamıştı. Bir köpeği yere yuvarlayabilirdi, ama sürü, onu yok edemeden üstüne gelmeden önce ölümcül boğaz darbesini indiremezdi. İlk çatışma işareti anında, tüm takım bir araya geliyordu ve ona bakıyordu. Köpekler kendi aralarında kavga ediyorlardı, ama White Fang ile sorun çıktığında bunların hepsi unutuluyordu. Öte yandan, ne kadar uğraşsalar da, White Fang'ı öldüremiyorlardı. Onlar için çok hızlıydı, çok korkutucuydu, çok bilgeydi, dar yerlerden kaçınıyordu. Çevresini çevrelemeye kalkıştıklarında hep geri çekiliyordu. Ama onu ayaklarından indirmek için, aralarında böyle bir köpek yoktu. Ayakları, hayata tutunduğu kararlılıkla yere yapışıyordu. Zaten hayat ve ayakta durmak, bu sonsuz sürüyle savaşta eş anlamlıydı. Ve bunu White Fang'dan daha iyi bilen yoktu. Böylece kendi türünün, evcilleştirilmiş kurtların düşmanı oldu. İnsanın ateşleriyle yumuşamış, insanın koruyucu gölgesinde zayıflamış olanların. White Fang acı ve acımasızdı. Onun kili öyle şekillenmişti çünkü. Tüm köpeklere karşı bir intikam ilan etti. Ve bunu öyle bir vahşilikle yaşadı ki, Gray Beaver bile hayran kaldı. Yemin ederdi, bu hayvanın benzeri hiç olmamıştı. Yabancı köylerdeki Kızılderililer de aynı şekilde yemin etmişlerdi, köpekleri arasında bıraktığı yıkımın hikayesini anlatırlarken. White Fang neredeyse 5 yaşındayken, Gray Beaver onu başka bir büyük yolculuğa çıkardı. Uzun zamandır hatırlanan, köpekler arasında yarattığı yıkımla. Mackenzie boyunca, kayalıkların karşısına ve Kirpi Nehri üzerinden Yukon'a kadar birçok köyden geçtiler. Kendi türüne verdiği intikamın tadını çıkarıyordu. Onlar sıradan, habersiz köpeklerdi. Onun hızına ve doğrudanlığına hazırlıklı değillerdi. Uyarı vermeden saldırısı için hazır değillerdi. Ne olduğunu bilmiyorlardı. Çelik bir yay gibi fırlıyordu üzerlerine, boğazlarına doğru geliyordu ve ne olduğunu anlamadan, henüz sürprizin şokuyla yaşarken, yok olup gidiyorlardı. Dövüşte ustalaşmıştı. Tasarrufluydu. Gücünü asla boşa harcamıyordu. Hiç gereksiz kavga etmezdi. Bunun için çok hızlı giriyordu ve ıskaladıysa tekrar çıkıyordu. Çok hızlı. Kurdun yakın mesafeye olan hoşnutsuzluğu ona olağan dışı bir biçimde uymaktaydı. Başka bir bedenle uzun süre temas dayanabileceği bir şey değildi. Vuruyordu ve tehlike anında uzaklaşıyordu. Bu onu tedirgin ediyordu. Uzakta olmalıydı. Özgür. Kendi ayakları üzerinde. Hiçbir canlıya dokunmadan. Hala ona tutunan vahşi vardı. Ve bu his, yavru köpekliğinden bu yana sürdürdüğü İsmailit yaşamıyla daha da güçlenmişti. Tehlike temasın içinde gizleniyordu. Her şey tuzaktı, her zaman tuzak. Bu korku, hayatının derinliklerine işlenmiş, varlığının liflerine sinmişti. Sonuç olarak, karşılaştığı yabancı köpeklerin ona karşı hiçbir şansı yoktu. Ya onların dişlerinden kaçıyordu, ya da dişlerini alıyor, kendisi dokunulmadan kurtuluyordu. Doğal gidişatta bunun istisnaları vardı. Birkaç köpeğin onu yaraladığı anlar oldu. Bazen tek bir köpek ona gerçekten derin bir yara açabildi. Ama bunlar kazaydı. Temelde, o kadar verimli bir dövüşçü olmuştu ki kendi yoluna zarar vermeden devam etti. Diğer bir avantajı ise zamanı ve mesafeyi doğru değerlendirmesiydi. Bunu bilinçli yapan değildi. Hesaplamıyordu bunları. Tamamen otomatikti. Gözleri doğru görüyor, sinirler vizyonu doğru biçimde beyne taşıyordu. Vücut bölümleri ortalama bir köpekten çok daha akıcı ve uyumlu çalışıyordu. Onunki daha iyiydi. Çok daha iyi. Zihinsel ve kas koordinasyonu mükemmele yakındı. Gözleri bir hareketin görüntüsünü beyne gönderirken, beyni o eylemi tamamlamak için gereken alanı ve zamanı biliyordu. Bilinçli bir çaba olmadan, böylece başka bir köpeğin sıçrayışından ya da dişlerin hamlasından kaçınabiliyor ve aynı anda sonsuz küçük bir zaman kesimini yakalayarak kendi saldırısını gerçekleştirebiliyordu. Bedeni ve beyni, onunkiler daha mükemmel bir mekanizmaydı. Tabii ki bu için övülmesi gerekmiyordu. Doğa ona karşı daha cömertti, hepsi buydu. White Fang yaz aylarında Fort Yukon'a vardı. Gray Beaver, Mackenzie ile Yukon arasındaki büyük havzayı geçmişti. Baharı, kayalıkların batı eteklerinde avlanarak geçirdi.
Sonra Kirpi Nehri'nde buz çözülünce, bir kano ile o akarsu boyunca kürek çekerek Arktik dairesinin hemen altında Yukon'a ulaştı. Burada eski Hudson Körfezi Kumpanyası Kalesi duruyordu. Ve burada, birçok Kızılderili, bol yiyecek ve eşi görülmemiş bir heyecan vardı. 1898 yazıydı. Binlerce altın avcısı, Yukon üzerinden Dawson'a ve Klondike'e doğru ilerliyordu. Hedeften hala yüzlerce mil uzaktaydılar, ama birçoğu bir yıldır yoldaydı. Bir tanesi 5000 mil yol kat etmişti. Bazıları ise dünyanın öbür ucundan gelmişti. Burada Gri Beaver durdu. Altın akınının fısıltısı kulaklarına ulaşmıştı ve yanında birkaç balya kürk, bağırsaktan dikilmiş eldiven ve mokasinler vardı. Bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmazdı, beklemediği cömert kârlar olmasa. Ama beklediği şey, fark ettiğine kıyasla hiçti. En çılgın hayalleri bile %100'ü aşmamıştı. 1100'de kazandı. Ve gerçek bir Kızılderili gibi, dikkatlice ticaret yapmaya yerleşti. Yavaş yavaş, tüm yaz boyunca ve kışın geri kalanında, tüm mallarını elden çıkardı. White Fang, ilk beyaz adamlarını Fort Yukon'da gördü. Tanıdığı Kızılderililerle karşılaştırıldığında, onlar başka bir varlık ırkıydı. Üstün tanrılar. Ona üstün bir güce sahip olduklarını gösterdiler ve gücün işleyişi, onunla birlikte başladı. White Fang bunu mantıksal olarak çıkarmadı. Beyaz tanrıların daha güçlü olduğuna dair keskin bir genelleme yapmadı. Bu bir histi. Başka bir şey değil. Ama yine de güçlüydü. Yavru köpek yaşında, tepelerin yükselen büyük parçaları onu nasıl etkilemişse, şimdi de devasa küçük evler ve büyük kale onu aynı şekilde etkiliyordu. İşte güç oradaydı. Beyaz tanrılar güçlüydü. Tanıdığı tanrılardan, hatta en güçlüsü Gri Beaver'dan bile daha fazlasına hakimdiler. Ama yine de Gri Beaver, bu beyaz tenliler arasında bile bir tanrıydı. Bir çocuk tanrı belki, ama yine de. Elbette White Fang bunları sadece hissediyordu. Farkında değildi. Yine de hayvanlar düşünmekten çok hissederek hareket eder. Ve White Fang'ın her davranışı, beyaz adamların üstün tanrılar olduğunu gösteriyordu. Önce onlara karşı çok şüpheliydi. Hangi bilinmeyen korkulara sahip olduklarını, hangi acıları yönetip yönetemeyeceklerini bilemiyordu. Onları gözlemlemeye meraklıydı. Ama fark edilmekten korkuyordu. İlk birkaç saat boyunca etrafta dolaşıp onları güvenli bir mesafeden izlemekle yetindi. Sonra yakındaki köpeklere zarar gelmediğini gördü. Ve daha da yaklaştı. Dolayısıyla onlar için büyük bir merak konusu oldu. Kurt gibi görünüşü hemen dikkatlerini çekti. Birbirlerine onu işaret ettiler. Ama bu işaret etme eylemi, White Fang'ı tetikliyor ve ona yaklaşmaya çalıştıklarında dişlerini gösterip geri çekiliyordu. Hiçbiri ona dokunmayı başaramadı. Ve bu iyi ki böyle oldu. White Fang kısa sürede bu tanrıların çok azının, yalnızca bir düzinesinin, burada yaşadığını anladı. Her 2-3 günde bir buharlı gemi, devasa bir güç tezahürü, bankaya yanaşıyordu ve birkaç saat duruyordu. Beyaz adamlar bu buharlı gemilerden gelip yine onlarla gidiyorlardı. Bu beyaz adamların sayısı sayısız görünüyordu. İlk bir günde, hayatı boyunca gördüğünden fazla Kızılderiliği görmüştü. Ve günler geçtikçe nehir boyunca gelmeye devam ettiler, durdular ve sonra nehir boyunca yukarı doğru gözden kayboldular. Ama beyaz tanrıların her şeye gücü yetiyorsa, köpekleri pek bir şey ifade etmiyordu. Bunu White Fang, karaya çıkanlarla karıştırarak hızla keşfetti. Düzensiz şekil ve boyutlardaydılar. Bazıları kısa bacaklı, çok kısa. Diğerleri uzun bacaklı, çok uzun. Kürk yerine saçları vardı. Bazılarında ise çok az tüy. Ve hiçbiri nasıl savaşacağını biliyordu. Kendi türünün düşmanı olarak, White Fang onlarla savaşmak zorundaydı. Bunu yaptı ve kısa sürede onlara karşı büyük bir küçümseme kazandı. Yumuşak ve çaresizlerdi. Çok gürültü çıkarıyorlardı, ama White Fang'ın ustalık ve kurnazlıkla başardığı şeyi onlar ham güçle yapmaya çalışıyorlardı. Ona bağırarak koşuyorlardı. O yana sıçrıyordu. Ne olduğunu bilmeden ve o anda omzuna vuruyor. Ayaklarından yere indiriyor, boğazına bir darbe indiriyordu. Bazen bu hamle başarılı oluyordu. Yaralı bir köpek yerde yuvarlanıyordu, bekleyen Kızılderili köpek sürüsü tarafından parçalanmak için. White Fang akıllıydı. Tanrıların köpekler öldürüldüğünde öfkelendiğini çoktan öğrenmişti. Beyaz adamlar da bunun istisnası değildi. Öyleyse, memnuniyetle, birinin boğazını devirip derin bir kesik açtıktan sonra geri çekiliyordu.
Sürünün içeri girip acımasız bitirme işini yapmasına izin veriyordu. O an beyaz adamlar içeri koşuyordu. Gazaplarını ağır biçimde sürüye yönlendiriyorlardı. White Fang ise serbest kalıyordu. Biraz mesafede durur, taşlar, sopalar, baltalar ve her türlü silah arkadaşlarının üzerine yağarken izlerdi. White Fang çok bilgeydi. Ama arkadaşları da kendi yollarıyla bilgeleşiyordu. Ve böylece White Fang da onlarla birlikte bilgelendi. Bir buharlı geminin ilk kez yanaşmasıyla eğlence başlıyordu. İlk 2 ya da 3 yabancı köpek yere vurulduktan ve yok edildikten sonra, beyaz adamlar kendi hayvanlarını tekrar gemiye alıyor ve faillere vahşi bir intikam yağdırıyordu. Bir beyaz adam, köpeğinin gözlerinin önünde parçalanmasını gördükten sonra, bir tabanca çekti. Hızla ateş etti. 6 kez, sürüden 6, ölü ya da can çekişiyor. Bu da White Fang'ın bilincine derin biçimde işleyen bir güç tezahürüydü. White Fang her şeyden keyif alıyordu. Kendi türünü sevmiyordu ve kendini incitmekten kaçınacak kadar kurnuzdu. Başlangıçta beyaz adamların köpeklerinin öldürülmesi dikkat dağıtıcıydı. Bir süre sonra bu, onun mesleği haline geldi. Başka bir işi yoktu. Grey Beaver ticaret yapmak ve zengin olmakla meşguldü. Böylece White Fang, buharlı gemileri bekleyen o itibarsız kızılderili köpekler çetesiyle birlikte bekliyordu. Bir gemi geldiğinde eğlence başlıyordu. Birkaç dakika sonra, beyaz adamlar şaşkınlıklarını atlatınca, grup dağılıyordu. Eğlence, bir sonraki gemi gelene kadar bitmişti. Ama White Fang'ın çetenin bir üyesi olduğu neredeyse söylenemezdi. Gerçekten onlarla kaynaşmıyordu. Mesafeli kalıyordu. Her zaman kendisi ve hatta onlar tarafından korkutulan biri. Doğru, onlarla birlikte çalışıyordu. Yabancı köpekle kavga ediyordu. Ve o yabancı köpeği devirdiğinde, çete bitirmek için içeri dalıyordu. Ama aynı şekilde doğruydu ki geri çekiliyordu ve çeteyi öfkeli tanrıların cezasını almak için yalnız bırakıyordu. White Fang çok bilgeydi. Bu tartışmaları çözmek için çok fazla çaba gerekmiyordu. Yabancı köpekler karaya çıktığında tek yapması gereken şey, kendini göstermekti. Onu gördüklerinde hemen ona koşuyorlardı. Bu onların içgüdüsüydü. O vahşiydi, bilinmeyen, korkunç, sürekli tehditkar, ilkel dünyanın ateşlerinin etrafındaki karanlıkta dolaşan şey. Ve o ateşlere yaklaşırken içgüdülerini yeniden şekillendiriyorlardı. Vahşiden korkmayı öğreniyorlardı, oradan çıkmışlardı çünkü. Terk etmişlerdi, ihanet etmişlerdi. Nesil nesil, aşağıya tüm nesiller boyunca. Vahşi doğadan korkmak doğalarına kazınmıştı. Yüzyıllar boyunca vahşi, terör ve yıkımı temsil etmişti. Ve tüm bu süre içinde, özgür vahşi dünyadakilerin sahiplerini öldürme hakkı vardı. Ve böylece, yumuşak güney dünyasından yeni gelen bu köpekler, iskele tahtasını geçip Yukon kıyısında White Fang'ı görünce, ona saldırıp onu yok etme konusundaki karşı konulamaz dürtüyü hissediyorlardı. Belki kasabada yetiştirilmiş köpeklerdi. Ama vahşi tanrının içgüdüsel korkusu, sadece onlarındı. Önlerinde dur, kurt gibi bir yaratık, hem de gün ışığında, açık seçik. Onu gördüler ve atalarından miras kalan bellekleriyle. White Fang'ı kurt olarak tanıdılar. Kadim bir düşmanlığı hatırladılar. Tüm bunlar White Fang'ın günlerini keyifli kılmaya yardımcı oluyordu. Eğer bu yabancı köpekler kendisini üzerine çekiyorsa, onun için çok daha iyiydi. Onlar için ise çok daha kötü. Onu meşru av olarak görüyorlardı ve o da onları öyle görüyordu. İlk kez yalnız başına gün ışığında dövüşmüştü. İlk dövüşleri çilkeklik, gelincik ve vaşak ile olmuştu. Ve eğer yavru köpekliği Lip Lip'in zulmüyle bu kadar acı olmasaydı, belki her şey farklı olurdu. Lip Lip olmasaydı, diğer yavru köpeklerle daha köpek benzeri büyürdü. Onlara daha çok ilgi duyardı. Grey Beaver, sevgi ve şefkatle, belki White Fang'ın doğasının derinliklerine dokunur ve içindeki iyi nitelikleri ortaya çıkarırdı. Ama bu şeyler öyle olmadı. White Fang'ın kili şekillenmiş, Taki olduğu gibi kasvetli ve yalnız, sevgisiz ve vahşi, tüm türünün düşmanı. Fort Yukon'da az sayıda beyaz adam yaşıyordu. Bu adamlar uzun süredir bu topraklardaydı. Kendilerine, ekşi hamur, diyorlardı ve bununla gurur duyuyorlardı. Diğer erkekler için, bu topraklarda yeni olanlar için, sadece bir şey hissediyorlardı. Küçümseme. Buharlı gemilerden karaya çıkan adamlar yeni gelenlerdi. Chehakuo, olarak bilinirlerdi. Ve bu isim her kullanıldığında, bir hor görme eşlik ediyordu. Ekşi hamurlar ekmeklerine ekşi hamurdan yapardı.
Çünkü fırın tozu yoktu. Yeni gelenler ise fırın tozuyla ekmek yaparlardı. Bu, kadınsıcaydı. Ve bu fark, her şeyi açıklıyordu. Bunların hepsi ne burada ne de orada. Kaledeki adamlar yeni gelenlerin çırpınışını izlemekten keyif alıyordu. Özellikle de White Fang ve o itibarsız çetenin yeni gelenlerin köpekleri arasında yarattığı kargaşadan. Bir buharlı gemi geldiğinde, kaledeki adamlar her zaman bankaya koşuyordu. Eğlenceyi kaçırmak istemiyorlardı. Kızılderili köpekler kadar büyük bir beklentiyle bekliyorlardı. Ve White Fang'ın oynadığı vahşi ve kurnaz rolü takdir etmekte gecikmiyorlardı. Ama aralarında bu sporu özellikle seven bir adam vardı. Buharlı geminin düdüğünün ilk sesini duyar duymaz koşarak gelirdi. Son dövüş bitip White Fang ve sürü dağıldıktan sonra, yavaşça kaleye dönerdi. Yüzü pişmanlıkla ağırlaşmış. Bazen yumuşak bir güney köpeği, sürünün dişlerinin altında ölüm çığlığıyla yere inerdi. O an bu adam kendini tutamazdı. Havaya sıçrar, sevinçle bağırırdı. Ve gözleri, her zaman White Fang'a keskin ve açgözlü bir bakışla çevrilirdi. Bu adam kaledeki diğer adamlar tarafından, güzellik olarak anılıyordu. Kimse gerçek adını bilmiyordu. Ülke genelinde güzellik Smith olarak tanınıyordu. Ama güzellik, her şeyden çok güzelliğin karşıtıydı. Doğa ona cömert davranmamıştı. Küçük bir adamdı. Ve zayıf bedenine daha da şaşırtıcı derecede zayıf bir kafa eşlik ediyordu. Kafasının tepesi bir noktaya benzetilebilirdi. Aslında çocukluğunda, güzellik adını almadan önce, arkadaşları ona, "Sivribaş" diyorlardı. Zirveden geriye doğru, başı boynuna doğru eğiliyordu. Ve öne doğru, giderek alçalan, tavizsiz bir eğimle, düşük ve geriye kaçan bir alna bakıyordu. Buradan itibaren, sanki bu kısalıktan pişman olmuşçasına, doğa yüz hatlarını bir şekilde açmıştı. Gözleri büyüktü ve aralarında geniş bir mesafe vardı. Yüzü, geri kalanına göre neredeyse görkemli görünüyordu. Böylece gerekli alanı kapatmak için, doğa ona devasa bir çıkıntılı çene vermişti. Geniş ve ağırdı. Dışarı ve aşağıya doğru öyle çıkıntı yapıyordu ki, göğsünde dinleniyormuş gibi görünüyordu. Bu görünüm muhtemelen zayıf boynunun yorgunluğundan kaynaklanıyordu, böyle büyük bir yükü düzgün taşıyamıyordu. Bu çene vahşi bir kararlılık izlenimi veriyordu. Ama bir şeyler eksikti. Belki aşırılığından kaynaklanıyordu. Belki çenesi çok büyüktü. Her neyse, bir yalandı. Beauty Smith, her yerde en zayıf dizli ve en korkak biri olarak biliniyordu. Dişleri büyük ve sarıydı. İki göz dişi diğerlerinden daha büyüktü. İnce dudaklarının altında hayvan dişleri gibi görünüyorlardı. Gözleri sarı ve bulanıktı, sanki doğa pigmentte tükenmişti ve tüm boyaların son kalıntılarını buraya sıkıştırmıştı. Saçları da aynı şekilde, seyrek ve düzensiz büyüyor, çamur sarısı ve kirli sarısıyla, başının üzerinde yükseliyor, yüzünden beklenmedik yerlerde filizleniyordu. Rüzgarda savrulan hasat edilmemiş tahıl tarlası gibiydi. Kısacası, Beauty Smith bir canavardı. Ama bunun suçu başka yerdeydi. O sorumlu değildi. Onun kili böyle şekillenmişti. Kaledeki diğer adamlar için yemek pişiriyordu, bulaşık yıkıyor, ağır işler yapıyordu. Ondan nefret etmiyorlardı. Aksine, geniş bir insancıllıkla tolere ediyorlardı. Çünkü kötü muamele gören her yaratık tolere edilir. Ama korkuyorlardı da ondan. Korkakların öfkesi, sırttan bir kurşun ya da zehirlenen kahve kadar tehlikeliydi. Birinin yemek yapması gerekiyordu. Ve eksiklikleri ne olursa olsun. Beauty Smith yemek yapabiliyordu. İşte bu adam White Fang'a bakıyordu. Vahşi yeteneğinden memnundu. Ve onu sahiplenmek istiyordu. Başlangıçta White Fang'a yaklaştı. White Fang onu görmezden geldi. Sonra teklifler daha ısrarcı hale gelince, White Fang dikken kesildi, dişlerini gösterdi ve geri çekildi. Adamı sevmiyordu. O histen kaçamıyordu. Adamın içindeki kötülüğü hissediyordu. Ve uzatılan elden, yumuşak konuşma girişimlerinden korkuyordu. Hepsinden dolayı adamdan nefret etti. Basit yaratıklarda iyiyi ve kötüyü anlamak basittir. İyi olan, yardım, tatmin ve acıdan uzaklık getirir. Bu yüzden sevilir. Kötü olan ise rahatsızlık, tehdit ve acı barındırır. Ve buna göre nefret edilir. White Fang'ın Beauty Smith'e duyduğu his, kötüydü. Adamın çarpık bedeninden ve çarpık zihninden, okült yollarla, içteki sağlıksızlığın yayımları gibi, bu his geliyordu White Fang'a. Ne mantıkla, ne beş duyuyla değil, ama başka, uzak ve keşfedilmemiş duyularla.
Adamın kötülükle hamile olduğunu, acı verici bir şey taşıdığını ve bu yüzden nefret edilmesi gereken bir şey olduğunu hissediyordu. White Fang, Beauty Smith ilk kez Grey Beaver'ın kampına geldiğinde, uzaktaki ayak seslerinden kimin geldiğini bildi. Ve sinirlenmeye başladı. Kayıp hissiyle yatıyordu. Ama hızla ayağa kalktı ve adam gelince kurt gibi sessizce kampın kenarına kaydı. Ne konuştuklarını bilmiyordu. Ama adamın ve Grey Beaver'ın birlikte konuştuğunu görüyordu. Bir keresinde adam eli uzattı ve White Fang, 50 feet uzakta olmasına rağmen hırladı. Adam buna güldü. White Fang ise sessizce koruyucu ormana kaçtı, başını çevirip gözlemleyerek. Grey Beaver köpeği satmayı reddetti. Ticaretiyle zenginleşmişti ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Ayrıca White Fang değerli bir hayvandı. Sahip olduğu en güçlü kızak köpeği ve en iyi liderdi. Mackenzie'de ya da Yukon'da onun gibisi yoktu. Dövüşebiliyordu. Diğer köpekleri sivrisinekleri öldürür gibi öldürüyordu. Beauty Smith'in gözleri bu noktada parladı ve ince dudaklarını hevesle yaladı. Hayır, White Fang hiçbir pahasına satılmazdı. Ama Beauty Smith, Kızılderililerin yollarını biliyordu. Grey Beaver'ın kampını sık sık ziyaret etti. Ve ceketinin altında her zaman siyah bir şişe gizliydi. Viskinin gücü, susuzluk uyandırmasıdır. Grey Beaver susuzluk aldı. Ateşli damarları ve yanan midesi giderek daha fazla o kavurucu sıvıyı istedi. Beyni alışılmadık bir uyarıcıyla alt üst olmuşken, onu elde etmek için her yolu denedi. Kürkleri, eldivenleri, mokasinleri dökülmeye başladı. Giderek daha hızlı gidiyordu. Ve para torbası kısaldıkça, öfkesi de kısalıyordu. Sonunda parası da, malları da, öfkesi de tükenmişti. Geriye yalnızca susuzluğu kalmıştı. Ve bu başlı başına olağanüstü bir mal, her geçen nefesle daha da büyüyen. Beauty Smith yeniden White Fang'ın satışı hakkında konuştu. Ama bu sefer teklif edilen fiyat dolar değil, şişelerdi. Ve Grey Beaver'ın kulakları duymaya çok daha hazırdı. "Sen köpeği yakalarsın, tamam mı?" dedi en sonunda. Şişeler 2 gün sonra teslim edildi. "Sen onu yakala," dedi Beauty Smith Grey Beaver'a. Bir akşam White Fang sessizce kampa girdi ve memnuniyetle iç çekerek yere uzandı. O korkunç beyaz tanrı orada değildi. Günlerdir adamın elleri ona doğru daha da ısrarcı bir şekilde uzanıyordu ve White Fang kamptan kaçınmak zorunda kalmıştı. O ellerin tehdit ettiği kötülüğün ne olduğunu bilmiyordu. Sadece kötü bir şey olduğunu biliyordu ve uzak durmasının en iyisi olduğunu. Ama uzandığında, Grey Beaver sendeleyerek yanına geldi. Elinde deri bir tanga vardı. White Fang'ın yanına oturdu. Tanganın ucunu tuttu. Diğer elinde ise zaman zaman başının üzerine kaldırdığı bir şişe tutuyordu, gurgur sesleri eşliğinde. 1 saat geçti. Yere temas eden ayakların titreşimleri, yaklaşan birinin habercisiydi. White Fang ilk duydu. Dikken kesildi. Grey Beaver hala aptalca başını sallıyordu. White Fang tangayı usulca çekmeye çalıştı. Ama rahat parmaklar sıkıca kapandı ve Grey Beaver kendini topladı. Beauty Smith kampa girdi. White Fang'ın üzerinde durdu. Korkuyla hırladı. Elleri dikkatle izliyordu. Bir el dışa uzandı ve yavaşça başına doğru inmeye başladı. Hırlaması gerginleşti, sertleşti. El yavaşça inmeye devam etti, o ise altına çömeldi. Kötü niyetli bir bakışla ona bakıyor, hırlaması hızlanıyor, nefes ivmeleniyor, Doruk'a yaklaşıyordu. Birden patladı. Dişleri yılan gibi vurdu. El geri çekildi. Dişler boşta kapandı, keskin bir tıklamayla. Beauty Smith korkmuş ve öfkeliydi. Grey Beaver, White Fang'ı başına vurdu. White Fang korkayla eğildi, itaatkar bir şekilde yere yakın. White Fang'ın gözleri her hareketi takip etti. Beauty Smith'in gittiğini ve sağlam bir sopayla geri döndüğünü gördü. Sonra tanganın ucu Grey Beaver tarafından ona verildi. Beauty Smith uzaklaşmaya başladı. Tanga gerildi. White Fang direndi. Grey Beaver onu sağa sola vurdu. Ayağa kalktı ve takip etti. İtaat etti. Ama aynı anda yabancıya doğru atıldı. Beauty Smith atlamadı. Bekliyordu. Sopayı ustaca salladı, hücumu yarıda kesti ve White Fang'ın sırtına indirdi. Grey Beaver güldü ve onaylayarak başını salladı. Beauty Smith tangayı tekrar sıktı. White Fang gevşekçe süründü ve baş dönerek ayağa kalktı. İkinci kez acele etmedi. Bir vuruş yeterliydi. Bu beyaz tanrının bu işi nasıl yapacağını bildiğini ve kaçınılmazla savaşmanın akılsızlık olduğunu anlamıştı. Beauty Smith'in peşinden hüzünlü bir şekilde takip etti. Kuyruğu bacaklarının arasında ama hafifçe hırlıyordu.
Beauty Smith onu dikkatle izliyor, sopa her an saldırıya hazır tutuluyordu. Kalede Beauty Smith onu sıkıca bağladı ve yatağa gitti. White Fang 1 saat bekledi. Sonra dişlerini Tanga'ya uyguladı. 10 saniye içinde özgürdü. Dişlerini boşa harcamamıştı. Gereksiz kemirme yoktu. Tanga çapraz kesilmişti. Neredeyse bıçakla yapılmış gibi temizce. White Fang kaleye baktı. Dikken kesildi. Hırladı. Sonra döndü ve Grey Beaver'ın kampına koştu. Bu garip ve korkunç tanrıya hiçbir bağlılığı yoktu. Kendini Grey Beaver'a vermişti ve Grey Beaver'ın hala ona ait olduğunu düşünüyordu. Ama daha önce olanlar tekrarlandı. Farklı bir şekilde. Grey Beaver onu yine Tanga'yla bağladı. Ve sabah onu yeniden Beauty Smith'e teslim etti. Fark burada ortaya çıktı. Beauty Smith onu dövdü. Sıkıca bağlıyken, White Fang sadece boşuna öfkelenip dayanabiliyordu. Sopa ve kırbaç uygulandı. Ve hayatında hiç yaşamadığı türden bir dayak yedi. Grey Beaver'ın yavru köpekken indirdiği en ağır dayak bile buna kıyasla hafifti. Beauty Smith bu görevden keyif alıyordu. Kurbanıyla övünüyordu. Gözleri donuk bir şekilde parlıyor, kamçı ya da sopayı sallarken White Fang'ın çığlıklarını, çaresiz hırlamalarını dinliyordu. Güzellik Smith, korkakların zalim olduğu gibi zalimdi. Utanç ve hıçkırık almıştı hayatından, bir adamın darbeleri ya da öfkeli sözleri karşısında. Ve şimdi intikamını alıyordu. Kendinden zayıf yaratıklara dönerek. Tüm hayat güç sever ve Beauty Smith de istisna değildi. Kendi türü arasında güç ifadesinden mahrum bırakıldıktan sonra, daha küçük yaratıklara çekildi. Ve orada içindeki yaşamı haklı çıkardı. Ama Beauty Smith kendisi yaratmamıştı. Ona suç yüklenmemelidir. Dünyaya çarpık bir beden ve kaba bir akılla gelmişti. Bu onun kiliydi. Ve bu kil, iyi şekillenmemişti. White Fang neden dövüldüğünü biliyordu. Grey Beaver Tanga'yı boynuna bağladığında ve ucunu Beauty Smith'e verdiğinde, bu efendinin isteğinin Beauty Smith'le gitmek olduğunu anlamıştı. Beauty Smith onu dışarıda bağlı bıraktığında, bu onun orada kalması için verilen emirdi. Her iki tanrının iradesine de itaatsizlik etmişti ve cezasını almıştı. Daha önce köpeklerin el değiştirdiğini görmüştü. Kaçakların dövüldüğünü de görmüştü. Şimdi dövülüyordu. Bilgeydi. Ama doğasında bilgelikten daha büyük güçler vardı. Bunlardan biri sadıkattı. Grey Beaver'ı sevmiyordu. İradesine ve öfkesine rağmen bile ona sadıktı. Kendini alamıyordu. Bu sadakat, Kil'in bir özelliğiydi ve bu özellik onurlandırılmalıydı. Bu, onu diğer tüm yaratıklardan ayıran nitelikti. Kurdun ve vahşi köpeğin açık alandan içeri girmesini, insanlığın yoldaşı olmasını sağlayan o özellik. Dayaktan sonra White Fang kaleye geri çekildi. Ama bu kez Beauty Smith onu bir sopayla değil, zincirle bağladı. Bir tanrıdan kolayca vazgeçilmez. Ve White Fang, Grey Beaver'ı bırakmıyordu. Grey Beaver kendi özel tanrısıydı. Grey Beaver'ın iradesi. White Fang hala ona tutunuyordu. Grey Beaver onu ihanete uğratmış ve terk etmişti. Ama bu onun üzerinde hiçbir etki bırakmamıştı. Boşuna değildi ki kendini bedenini ve ruhunu teslim etmişti. Ve bu bağ, kolayca kırılmıyordu. Gece, kaledeki adamlar uyurken, White Fang dişlerini onu tutan sopaya değdi. Ahşap baharatlıydı ve kuruydu. Boynuna öyle sıkı bağlıydı ki dişlerini güçlükle tutabiliyordu. Yalnızca en sert kas gayreti ve boyun eğimiyle, ahşabı dişleri arasına sıkıştırabildi. Saatlerce süren büyük bir sabırla, sopayı kemirmeyi başardı. Bu bir köpekten beklenen bir şey değildi. Eşi görülmemişti. Ama White Fang başardı. Sabahın erken saatlerinde, sopanın ucunu boynunda taşıyarak kaleden uzaklaştı. O bilgeydi. Ama yalnızca bilge olsaydı, 2 kez ihanet eden Grey Beaver'a geri dönmezdi. Ama sadakati vardı. Ve 3. kez ihanete uğramak için geri döndü. Yine Grey Beaver tarafından bağlandı. Ve yine Beauty Smith onu ele geçirdi. Bu sefer öncekinden daha ağır dövüldü. Grey Beaver, beyaz adamın kamçıyı salladığını temkinli gözlerle izledi. Korumaya çalışmadı. Artık onun köpeği değildi çünkü. Dayak bittiğinde, White Fang hasta düşmüştü. Yumuşak bir güney köpeği onun altında ölürdü. Ama o değil. Okulu daha sert bir yaşamdı. Ve kendisi de daha sert şeylerden biriydi. Çok büyük bir canlılık taşıyordu içinde. Hayata tutunuşu çok güçlüydü. Ama çok hastaydı. Başta kendini sürükleyemedi bile. Beauty Smith yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sonra, kör ve sarsılmış halde, Beauty Smith'in peşinden kaleye geri döndü.
Ama bu kez dişlerine meydan okuyan bir zincirle bağlanmıştı. Boşuna çabaladı. Boşuna saldırdı. Saplanan kerestenin zımbalarını çekemedi. Birkaç gün sonra, ayık ve iflas etmiş. Grey Beaver Kirpi Nehri'nden yukarı Mackenzie'ye doğru uzun yolculuğuna çıktı. White Fang, Yukon'da, yarı deli ve tamamen kaba bir adamın mülkünde kalmıştı. Ama bir köpek delilik bilincini nasıl taşıyabilir ki? White Fang için Beauty Smith, gerçek ve berbat bir tanrıydı. En iyi ihtimalle deli bir tanrı. Ama White Fang delilik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sadece şunu biliyordu, bu yeni efendinin iradesine boyun eğmesi gerekiyordu. Her isteğine itaat etmesi gerekiyordu. Ve hayali bir şey vardı ileride.